Selamlar. Uzun zamandır böyle sohbet etmiyorduk. Bir sohbet videosu çekeyim dedim. Doğada tam zamanlı yaşamamın 7. yılını kutluyoruz. Yani sadece şehir görmeden çadır hayatı yaşadığım, işte sürekli olarak doğada uyandığım, doğada uyuduğum bir hayat formatından bahsediyorum. Güzel bir konumuz var ve tamamen doğaçlama olacak. Yine böyle bir akış format hazırlamadım. Sadece başlığı seçtim ve bunun hakkında aklıma şu an ne gelirse böyle bir sohbet ortamında sizle konuşuyormuşuz gibi bir konuşmak istedim açıkçası. Size bir zehirden bahsedeceğim. Oldukça tehlikeli bir zehirden. Tahmin edebileceğiniz gibi konfor. Konfor başta böyle çok sıcak bir şey gibi gelse de ya da aranılan bir şey olarak gelse de kelime anlamıyla çok çelişiyor aslında. Çünkü bir şekilde sizi bağlayan, sizi esir alan bir şeyden bahsediyoruz. Örneklendirelim mesela. İnsanlar konfor alanını yanlış anlıyor. Konfor alanı bir ev değildir. Konfor alanı oturduğunuz sandalyenin kalitesi ya da rahatlığı değildir. Buradaki konfor o değil. Konfor alanı sizi hareket ettirmeyen, olduğunuz yere mecbur bırakan ya da olduğunuz yerde sabitlenmenizi isteyen o güven hissidir. Yani buna örnek vermek gerekirse hiç sevmediğiniz bir işi sadece ay sonu yatan maaşınız yüzünden yapmaktır konfor alanı. Bu konfor alanını yaratan şey ay sonu aldığınız, her ay o cebinize koyduğunuz maaşınız. Ama hayatınızdan verdiğinizi görmüyorsunuz. Hayatınızla bir ekonomi ilişkisi kuruyorsunuz aslında. Baskınlığı ayarlayacak olan sizsiniz. Kendi zamanınız mı değerli, buradaki para mı değerli? Ya da siz bu zamanı bununla kıyaslayabiliyor musunuz, değiş tokuş yapabiliyor musunuz? Bu önemli. İşte konfor alanı bunları sağlıyor. Sizi sevmediğiniz bir işte sadece ay sonu aldığınız maaşla kandırabiliyor. Ya da düşünelim başka ne olabilir? Diyelim ki satabileceğiniz, paraya çevirebileceğiniz ya da işte kendi hayatınızı devam ettirebileceğiniz bir bilgiye sahipsiniz. Ve bu bilgide sınırlı kalıyorsunuz. Yani bu bilgi karşılığında aldığınız para, bu bilgi karşılığında aldığınız işte manevi değer neyse bunu kabul ediyorsunuz. Bilginizi bununla eşleştiriyorsunuz değil mi? Benim bilgim bana yeter. Ben bir tık daha kendimden efor harcayıp yeni bir şey ekleme, yeni bir bana geçmek istemiyorum demektir konfor alanı. Çünkü o sana yetecektir, onu düşünürsün. Kişinin kendisini geliştirmediği evredir konfor alanı. Tam oldu. Tamam, şu anda tam tanımı yakaladık. Kişinin kendisi gelişimini durdurduğu noktaya konfor alanı diyebiliriz. Konfor alanının tehlikesi de neydi? Sizi çok rahat bir şekilde kandırabilmesi. Artık şunu öğrendim. Kendimi susturmayı öğrendim. Kendi isteklerimi susturmayı öğrendim. Kaynaklarımı doğru kullanmayı öğrendim. Enerjimi doğru yönetmeyi öğrendim. Bunu bana öğreten şey doğa oldu. Doğadaki yaşamım oldu. Çünkü kaynağım neyse ben onun maksimumunu faydalanmam gerekiyor ki ya da o sınırlı kaynağı o kadar iyi tüketmem gerekiyor ki o süre boyunca bana yetsin. Bana çok güzel şeyler öğretiyor doğa. Eminim herkes öğretiyordur. Çok iyi bir öğretmendir çünkü. Hani çok cömert bir öğretmendir doğa. Ve ondan almak istediğin zaman zaten derya deniz bir bilgi sunuyor. Seni geliştirmek için sürekli ittiriyor. Sürekli farklı bir challenge'a giriyorsun. Yani sürekli farklı zorluktasın. Ve o zorluktan çıkmak için kendini bir tık üstünü görmek zorundasın. İşte bunu normal şehirdeki hayatımızda yapmıyoruz. Çünkü neden? Yine başa dönüyorum. Bir işimiz var diyelim. O işte kendinizi geliştirmeyi bırakıyorsunuz belli bir yerden sonra değil mi? Çünkü ben de yaşadım bunu. Belli bir yere kadar kendinizi geliştiriyorsunuz. Ondan sonrasını verdikçe bakıyorsunuz ki kendinizden gidiyor. Zamanınızdan gidiyor. Bunu karşı taraf o piyasa görmüyor ya da işte çalıştığınız yer görmüyor. Siz de bu sefer diyorsunuz ki ya bu kadar yetiyor bunlara. Ben niye daha fazlasını vereyim diyorsunuz değil mi? Bu hepimizin başına gelmiştir. Bundan 7 sene önce ben çalışıyorken de kazandığım bir bütçe vardı ve istediğim gibi harcayabiliyor muydum? Hayır. Neden? Çünkü bir konfor alanının hapsindeydim. Ay sonu yatan şey benim tutsaklaştıran şey oluyordu. Aslında çalıştığım paranın karşılığını ne yapıyorum? Kendi stresimi, sinirimi atmak için işte ne bileyim kafelere gidiyorum ya da güzel bir yemek yiyorum, güzel bir şeye gidiyorum, güzel bir şey vakit geçirmek için etkinliğe gidiyorum, bir şey oluyor. O kafamdaki o stresi atmam gerekiyor ya. Kazandığım paranın çoğunu zaten oraya harcıyordum. Ama işi bıraktıktan sonra sınırlı kaynağım artık kazancım oldu değil mi? Yani kazanç için kendi hayatımdan zaman vermeyeceğim bir şeye demek istedim ben bu yaşama geçtikten sonra. Ve 7 senedir çektiklerim ya da 7 senedir yaptığım şeyler o kadar farklı noktalara getirdi ki bu olayı. Doğada yaşamak çok ayrı bir seviye açtı bende. Yani o şehirde yaşayan Yağız'la şu anda karşı karşıya gelsem, yanımda şu anda o oturuyor olsa ya da karşımda ona gerçekten çok farklı yönlendirmeler yapabilirim. Ya da yaptıklarının aslında bir hata olmadığını, yani bu hayatı kurmamdaki en büyük etken olduğu için ona teşekkür etmek de isterdim bir yandan. Çünkü o çok çekti. Kullanıldığımı düşündüren bir şey yok hayatımda. Çünkü patron benim.
Sabah kalkacağım saati kendim belirliyorum. Akşam yatacağım saati kendim belirliyorum. Gün içerisinde yapacaklarımı kendim belirliyorum. O gün içerisinde tamamen yatmak istiyorsam sorumlusu benim, bir başkası değil. Kimse de bana hesap soramaz. Sen bugün niye yattın diye. O gün çalışmak istemiyor muyum? O gün kendimi verimli görmüyor muyum? Yalandan yere ofise gidip kendimi çalışıyormuş gibi göstermek zorunda değilim. Ya da her gün işe gidiyorum diye 2-3 saat yol yapıp hiç istemediğim insanların arasından yürüyüp metrobüse binip, toplu taşımaya binip, bir şeye binip 2 saat sabah, 2 saat dönüşte trafikte vakit kaybetmiyorum. Bu işte ayrı bir seviye. Ama şuna geldim biliyor musunuz? Artık gelişme seviyesinin biraz daha düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bu 7 sene içerisinde o kadar farklı maceralara adım attık ki ya da o kadar farklı şeyler yaşadım ki yani uyumadığım yer kalmamıştır. Hani bir çöplüğün yanında da uyudum, mezarlığın yanında da uyudum. İşte şehirde bir parkta hamak kurup da uyudum. Birçok noktada işte zorlu bir uykuya dalış oldu. Birçok noktada çok rahat, bebek gibi uyuduğum yerler oldu. Şunu anladım. Uyuduğun yerin çok bir önemi yok. Uyuduğun yerin çok bir önemi yok. Ama o gün o uykuyu hak ediyor musun? Bu soru çok önemli. Ben şu anda her günümde o akşamki uykumu hak ediyorum diyorum. Çünkü uykum gelene kadar kendime ayırıyorum bütün zamanımı. Kendime ayırıyorum ve kendimi geliştirmek için harcıyorum bütün zamanımı, tüm zamanımı. Benim yaptığım işlerde, benim yaptığım projelerde çok fazla reklam görmezsiniz. Bunun bir nedeni var. Instagram profilime gidin. Takipçi sayımının yüksek olması rağmen aynı takipçiye sahip kişilerin şu anda inanılmaz durumları olmasına rağmen ben şu anda reklam yapmıyorum o saatlerden. Şimdi bunu yakın arkadaşlarım şey diyor. Ya musluk akıyorken doldursana diyor. Evet belki haklılar. Belki çok vizyonsuz bir hareket yapıyorum. Belki hiç geleceğimi düşünmeden hareket ediyorum. Bu çok normal, çok da doğru. Çok doğrular. Ben mutluyum şu anda. Bu şu andaki yaptığım şey beni geliştiren şey ya. Ben şu anda kendime hep bir tık ertesi gün artı bir Yağız'la çıkıyorum. Ya işte kendimi bir İtalyanca çalışırken yani yeni bir dil daha çalışırken görüyorum. Ya işte saksafonu alıyorum elime. Ne yapıyorum? Müzik çalışıyorum. Bir şey yapıyorum. İşte bazen oturuyorum, kendimi dinliyorum, meditasyon yapıyorum. Bazen hiçbir şey yapmıyorum ve sadece oturuyorum. Ve kendime artı bir koyuyorum sürekli. Kendimi tanımaya çalışıyorum. Çok güzel bir evredeyim. Demin konuştuğumuz şeye kendim de mi düştüm diye düşünüyorum şu anda. Bunu yeni fark ettim. Ne dedim demin? Ben mutluyum dedim değil mi? Ben bunu istemiyorum, ben mutluyum. Ben bu şekilde yaşamaktan mutluyum dedim. Gelin en baştaki tanıma. Konfor alanı neydi? Mutlu olduğunu düşündüğün yerde, bulunduğun yerden ayrılmama isteği. Değil mi? Alışkanlık diyelim işte. Ben şu anda bu hayata alıştım. Ve şu anda belki de kendime artı koymayı da bırakmaya başlıyorum. Çünkü o raddeye geldiğimi düşünüyorum. Karşıma bir olumsuzluk çıkıyor diyelim. Ben bu olumsuzluğu direkt kucaklayabiliyorum şu anda. Ama bu doğru mu? Değil bence. Çünkü bunun çok zorluğunu görüyorum. Bu her şeyi kucaklamak, her şeye ya ben tamam okeyim, sana eyvallah, sana da eşlik ederim demek gerçekten zor. Kendimden çok fazla verdiğimi düşünüyorum şu 7 sene içerisinde. Ve ben bu kendimden vermeyi şu anda aslında konfor alanı haline getirmiş durumdayım. Neden biliyor musunuz? Şu anda ben eğer para için bir şey yapmıyorsam tembelliğe de çevirmiş oldum. Çünkü şu anda rahatım oturuyorum. Zaten harcamalarım belli. Hiçbir ağaç benden kira almıyor. Buna sığınıp kendimi geliştirmeyi bırakacak mıyım? Bu asıl soru. Çünkü artık ona doğru gidiyorum. Yani konfor alanı beni ele geçiriyor mu acaba? Şu an doğaçlama gittiğim için belki çok fazla sağa sola vuruyor olabilirim konuyu ama şu örneği vereyim. İstakozlarda şöyle bir durum var. Kabuk değiştirme olayları var, tamam mı? Yani kabuk fiziksel bir katman ve bu kabuk büyümüyor. Ama içindeki ıstakoz büyüyor. Kendi yedikçe, beslendikçe, zaman geçtikçe ne yapıyor? Kabuğun içerisinde büyüyen bir yapıdan bahsediyoruz. O kadar büyüyor ki artık sıkışma evresine giriyor. Istakoz bundan sonra şuna karar verecek. Ya büyümeyi engelleyecek ve orada o kabuğun içerisinde sonsuza kadar, ölene kadar yaşayacak ya da o kabuktan çıkacak, çıplak kalmayı, savunmasız kalmayı göz önüne alacak ve diyecek ki ben bu kabuktan çıktım. Ya bulacak yeni bir kabuk ya da kendi kabuğunu oluşturmayı öğrenecek. Ve bu böyle de bitmeyecek. Çünkü oluşturduğu kabuk da büyümeyecek. Yani ıstakoz büyümeye devam edecek belli bir yere kadar daha. Ve kabuğu büyütemeyecek. Yine aynı evreye başa dönecek. Ya ikinci yaptığı kabuğa sığmayı öğrenecek ve orada kalmayı öğrenecek. O kabuğun altında ölene kadar yaşamayı seçecek. Ya da o kabuktan çıkıp tekrar savunmasız hale düşüp bütün gücünü tekrar bırakıp açık hale getirip kendini açık edip
tekrardan bir kabuk bulma ya da kabuk yapma evresine sokmak. Yaptığımız yani yaşamımız boyunca bir sürü karar veriyoruz böyle. Baskıya giriyoruz. Bu baskı karşısında boyun eğdiğimiz zaman ya da kabullendiğimiz zaman, kendimizi değiştirmeyi öğrenmediğimiz zaman, o baskılarla yaşamayı, o baskıların sürekli olarak bizim böyle buramızda konuştuğunu kabul ettiğimiz zaman kabuğumuzu kabul etmiş oluyoruz. Kendime artık koyduğum herhangi bir şey, herhangi bir kavrama mı geçeceğim? Bu çok önemli. Benim hayatıma şu an baktıktan sonra da şunu ortaya çıkartıyorum. Baskım var şu anda inanılmaz. İnanılmaz bir baskım var. Çünkü ekonomi şu anda kötü. Dünya ekonomisi de kötüleşiyor baktığımızda. Alım gücümüz düşüyor. Her sene biraz daha zorlaşıyor benim için. Sürekli zamanımı kendime ayırmayı seçip işte parayı biraz daha reddettiğim için, onun karşısında durduğum için kazancım düşüyor. Harcamalarım, en basit harcamalarım bile artık yükselmeye başladı. Bir sonraki adımımı güvenli kılan şey kaybolmuş oluyor. Şu anda benim farklı bir hayata geçmem şart. Kabuğumun içindeyim şu an ve kabul etmiş oldum şu anda. Ben artık kendimi büyütemiyorum bu kabuk içerisinde. Beni bu kabuğun içerisinde tutmaya zorlayan şeyleri değiştirmek zorunda kalacağım. Neyse çok uzatmayayım. Böyle içimi döktüğüm bir video olmuş oldu. Özet olarak şunu diyelim. Bazen en yakın arkadaş olarak gördüğün konfor, senin zaaflarını, senin açıklarını bildiği için en kötü düşmanın olabilir. Bu da böyle bir şey ol işte. Yaz bunu, güzel laf. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone falan olursanız da sevinirim. Haydi görüşürüz.